Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Yine çok uzun zamandır video çekmek için birbirimizi beklediğimiz bir gönüllümüzle birlikteyiz. Mert'le birlikteyiz. Mert nerede? Mert sen söyle, sen söylesen daha güzel olacak. Herkese merhaba. Ben şu an Danimarka'dan bağlanıyorum. Yaklaşık 8 aydır buradayım. Projem aslında Ekim'de başlaması gerekiyordu ama vize olaylarından dolayı işte bir ay falan ertelendi. Danimarka çok fazla böyle denk gelinmeyen bir ülke gönüllülük projeleri için. En çok sorulan soruyu direkt sorayım ben sana. Çok bekletmeye gerek yok. Nasıl buldun? Nasıl başardın bunu? European Solidarity Corps üzerinden bakıyordum. Buna başvurmadan önce birkaç projeye daha başvurdum. Ama ondan sonrasında sizin videolarını izledikçe hani filtrelerin önemini orada anladım. Ben zaten Türkiye'de İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyordum. Filtrelerden hani eğitim alanında olanları seçtim ve birkaç kurumdan bir tanesiydi. Bana da hani şans oldu. Ben başvurup unutmuştum. Ne kadar projeye yaklaşık başvurdun hatırlıyor musun? Ya da başvurmaya başladıktan çok uzun bir süre sonra mı bu projeyi keşfettin? Hayır, Nasıl hayır, oldu? hayır. Önce ben sanırım Ağustos ayında bu projelerden haberim oldu. Bir arkadaş vasıtasıyla öğrendim. Sonra da hani bu birkaç parametre var, gönderen kuruluş falan. Onları araştırırken sizin kanalınıza denk geldim ben. Ağustos ayı gibiydi. Sanırım önce bir iki projeye başvurdum. Birisinden kabul almıştım. Ama işte gönderen kuruluşun ne olduğunu bilmediğim için sizin kanalınızdan da haberim yoktu o sıra. Ee, Gidemedim. Hani bana sonradan tekrar bir mail attılar geç kaldığım için. Red aldım projeden yani. Sonra bayağı bir hayal kırıklığı sonrası biraz bir duruldum. Projelere bakmayı kestim. Sonra işte aniden tekrar bir başvurayım dedim. Bir iki projeye daha başvurdum sanırım. Hani onu geçmemişti başvurduğum proje sayısı. Anladım. Seninle olan o yazışmalarımızı hatırlıyoruz. Bence gerçekten doğru zamanda beni bulmuşsun ve sonra bu proje karşına çıkmış. Sen de tam böyle donanımla hazır bir şekilde o bilgilerle o başvuruyu yapmışsın. Gerçekten Gerçekten. çok mutlu oluyorum. Hani böyle dokunduğum insanlarla iletişime geçmek, onların bir şeyleri başarmış olmaları ve burada hani bir katkı sağlıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Demek ki o zaman bu videolar faydalı. Ben de bunu hissediyorum. İzleyen arkadaşlar da lütfen o videolara baksınlar. Nasıl başvuruluyor, başvururken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Mert bunun en canlı kanlı örneği. Peki Mert kimdir? Kısaca bir kendinden bahseder misin? Ben Mert, 22 yaşındayım. 19 Mayıs Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Son sınıftayım. Gönüllülük projeleriyle tanıştıktan sonra herkesin, özellikle öğrencilerin, hani üniversite öğrencilerinin özellikle hayatında bir kere bu deneyimi yaşamasını gerçekten isterim. Harikasın. Peki projenin konusu nedir? Projende neler yapıyorsun gönüllülükte? Aslında bizim imzaladığımız formda, buraya gelirken imzaladığımız formda bazı derslere katılacağım söylendi. İngilizce öğretmenliği okuduğum için bu projeye başvurmuştum. Hani benim alanım, benden başka üç gönüllü daha vardı. Aynı evde kalıyorduk. Onlar başka derslere katılıyordu. Ben İngilizceye katılıyordum genel olarak. Ama sonradan buraya geldikçe işte esnetilebildi. Başka derslere de katılmak istedim. Asıl görevim İngilizce derslerine katılmaktı. Bir öğretmen eşliğinde stajyer gibi. Peki kaç yaş grubundasın? Burada okul sistemi biraz değişik. Okul büyük bir okul. Lise olarak geçiyor ama 6 yaşındaki çocuklar var. 15-16 yaşındaki son sınıflar var. Hani tüm sınıflar dahil. Danimarka'da hangi şehirdeydin ve o şehir nasıl bir şehir? Nasıl bir yerde gönüllülük yapıyorsun? Bir de şehirden ve insanlarından bahseder misin? Ben Danimarka'ya gitmiştim. Benim için böyle çok apayrı bir yeri var Danimarka'nın. Kopenhag'daydım ben ve yani bilmiyorum müthiş bir tecrübe yaşadım oradaki gezimde. Sen neler yaşadın? İnsanlar nasıl paylaşır mısın bize? Bulunduğum şehir çok küçük bir şehir değil. Skanderborg diye geçiyor. Buranın asıl hani gençlerin pek takıldığı bir yer olan Aarhus'a 10 dakika falan. Gayet güzel bir şey. İlk izlenimlerim doğa aşırı güzel. Yani her taraf yeşil. Havası çok temiz. Onun haricinde insanlar gayet güzel. Irkçılıkla hiçbir şekilde karşılaşmadım. En büyük hani korkularımdan birisi oydu acaba hani. Çünkü ilk defa geliyorum. Yurt dışına ilk defa çıkacağım. Hani insanlar nasıldır? Ama gayet iyi insanlar. Gayet çok sıcakkanlı. Hani yolda ilk zamanlar benim tuhafıma giden yolda gördüğüm insanlar hani suratıma bakıp bana gülüyordu böyle gülümsüyordu. Ben acaba diyorum bir şey yanlış mı yapıyorum falan ama sonradan anladım ki burada hani bir kültür gibi bir şeymiş. Ben de Danimarka'da hayretler içerisinde kalmıştım. Bir de insanların neredeyse hepsi sportif. Her tarafta insanlar koşu yapıyorlar falan. Bende de o zamanlar işte vardı pandemi öncesinde ve insanların İngilizcesi yani Evet. hangi milletten gelmiş olurlarsa olsunlar yani o tipten o aksanı beklemiyorsun. Ha, ha falan diye vay be diyordum ya. Zaten bende müthiş bir İngilizce yok ama ondan onu beklemiyorum arkadaş. Yani ama
Danimarka benim için o konuda gerçekten büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Sende de öyle mi oldu? Gerçekten öyle. Özellikle küçük çocuklar. 6 yaşındaki çocuk hani takır takır İngilizce konuşuyor. Hiç takılmadı. Evet, evet, müthiş. Bir de en fazla Tesla gördüğüm ülkedir. Onu da Aynen, aynen. belirtmeden geçemeyeceğim. Peki şimdi böyle bir yerde bir de Danimarka'nın da pahalı olduğunu söyleyelim. Hani şehrin zaten farklı bir para birimi var. Cep ve gıda harçlığı ne alemde? Ondan bahseder misin? Senin ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Hı, cep ve gıda harçlığı gayet yeterliydi benim için. Zaten başka gönüllülerle aynı evde kaldığımız için hani harcamalar paylaşılıyordu. Onun haricinde maddiyat açısından hani bu uzun dönem bir proje. Hani zamanı geldi, param erken bitti veya birkaç maddi sıkıntım oldu. Onun haricinde mentorlar, e, okulun müdürü çok aşırı yardımseverlerdi. Hani tabii ki hakkım olmayan bir parayı almadım ama mesela günü gelmeden harçlığım daha öncesinde yatırıldı. Veya burada daha bir banka hesabım yoktu benim geldiğimde. Uçak parasını, vize parasını Türkiye'den gelirken iade ediyorlar. Banka hesabım olmadığı için ben onları alamamıştım. Hani banka hesabım olması gerekiyordu. Onları da daha önceden verdiler. Hani o konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Biraz pahalı ama şansımız 4 kişi olduğumuz için bizi hiç etkilemedi. Yani en azından evin ihtiyaçlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Peki biraz daha bu konuyu açmak istiyorum. Hani bu insandan insana da değişecek bir durum ama hani gezmeye, tozmaya ya da farklı ülkeler, şehirler keşfetmek gibi bir Evet. hayalim varsa biraz da oturayım mekanda içeyim takılayım gibi biri ise Mert. Hı Mesela hı. o cep ve gıda harçlığı yeterli olur mu? Yoksa ne bileyim bir markete gideyim, marketten aldığım ürünleri işte bir parkta oturup içerim. İşte farklı orada yerler var. Oralarda arkadaşlarla ayakta kendi hayali barımızda takılırız gibi bir ortam mı yaşatıyor? Mert orada nasıl yaşıyor? Dediğiniz gibi projeden projeye değişiyor. Aynı şehirde olsanız bile aldığınız harçlık para değişiyor. Ama benim için hani birkaç ülkeye gitme şansım oldu. Onun haricinde bilgisayar aldım, telefon aldım. E, Hani bu ufak tefek birikimlerle burada hani yarısını Ufak tefek birikim deme bilgisayar ve bak izleyenler çoğu Türkiye'den burada Mert yapma. Onlar yıllık birikimle alınıyor şu anda burada. Sen bir dön göreceksin. haklısınız. Onun haricinde gerçekten hani her gün neredeyse her gün dışarı gidiyoruz. Hani artık bu parti kültürü hani artık istemiyordum ama arkadaşlarımı da kırmak istemiyordum. Hani benim hiç o konuda hiçbir sıkıntım olmadı. Harika. Gerçekten senin adına çok çok seviniyorum. Gönüllülerle olan ilişkilerin nasıl? Hangi dilde daha çok konuşuyorsunuz? Ve evinin ortamı nasıldır? Evinde mutlu musun? Aşırı mutluyum. Özellikle arkadaşlarımı yolcu ettim. Diğer bir arkadaşım daha gelecek. Aynı bu evde yaşadığımız, birlikte yaşadığımız gönüllülerden bahsediyorum. Bir arkadaşım tekrar gelecek. Ayın 20'sinde beni yolcu etmeye. Diğerleri gitti. Bayağı duygusaldı hatta. Aşırı güzel anlar yaşadık. Çok güzeldi. Onun haricinde hani benim birazcık rahatsız eden tek şey burada olan, başka projelerde olan, Türkiye'den gelmiş olan gönüllüler İngilizce konuştuğum zaman hani neden İngilizce konuşuyoruz gibisinden. Hani hepsi değil, çok çok iyi insanlar tanıdım burada. Ama özellikle de hani hepsinin ortak sorunu mülakat. Buraya gelmeden önceki İngilizce mülakat. Hani nasıl geçiyor? Onlardan bahsedeceğiz zaten. Anladığım kadarıyla oradaki Hı hı. Türk gönüllüler daha çok Türkçe konuşalım Aynen. kafasındalar ama ben bunu hep söylerim. Sakın bunu yapmayın. Bakın ben hiç dil bilmeden gittim Almanya'ya. İngilizcem yani everything is okay. Almanca alles gut'tan ibaretti. Tabii ki biraz bir şeyler biliyorum ama hani orada yaşayacak durumda değildik. Çalışmadan olmaz ve orada o tabuları yıkmadan kendi çukurunda böyle hadi bakalım biz Türkçe konuşalım derseniz zaten hiçbir şey olmaz. Niye gidiyorsunuz o zaman? Yapmayın lütfen. Yani ben bunu hep söylüyorum. Biraz o tabuları yıkmak, kendimizi geliştirmek, farklı ülkelerden insanlarla o etkileşime gidip felsefemizi değiştirmek, bambaşka bakış açılarına sahip olabilmek için zaten bunu yapıyoruz. Zorda kalırsın, darda kalırsın ya da yeri gelir şey yapmak istersin yani. Hani konuşmak istersin. Bu da böyle mi olur arkadaş diye Türkçe konuşursun ama oraya gittiğinde biraz o kafadan gitmek lazım yani dağıtmak lazım. Şunu merak ediyorum. Şimdi Danimarka çok fazla karşılaştığım bir gönüllü projesi ülkesi olmadı. Ama başka gönüllüler de varmış. Sen şanslısın. Gerçekten şansın ve doğru zamanda beni bulmanla biraz da şey olmuş diyorsun. Hani orada başvurdum Danimarka ve beni de seçti. Hı hı. İngilizce şartı aranıyor muydu o projede? Ee, Şimdi benden sonraki gelecek gönüllülerle de konuştum ve bir kişi Türkiye'den geliyor. Hiç İngilizce bilmiyor. İngilizce şart değildi ama hani bilseniz iyi olur. Çünkü burada yaşayacaksınız. Yaklaşık bir yıl burada yaşayacaksınız ve burada kimse Türkçe bilmiyor. Yaranızda olacaktır ama İngilizce şart değildi. Anladım. Peki vize işlemlerinde
Nasıl prosedür? Çok sıkıntı yaşadın mı? Yoksa yine de ulaşılabilir ama vize işte çetrefilli olmadan olmuyor gibi mi? Nasıl durum? En zor kısmı beklemekti zaten. Onun haricinde buradaki kuruluş her şekilde yardımcı oldu. Hani bana bir sürü belge yolladılar mailden. Ben de onları vizeye başvururken kullandım. Hani vizem bir hafta içerisinde bana geldi. Peki projeye başvurup projeden kabul aldığın ana kadar toplam geçen süre nedir? Sanırım bir ay gibi bir süre oldu. Çünkü çok başvuran oluyor. Özellikle platform üzerinden. Ve yani ben ikinci bir mail atmak zorunda kaldım direkt hani kişiye. Motivasyon mektubu yazdın mı? Yazdıysan motivasyon mektubun hakkında böyle bize böyle bir bilgi ver bakalım. Şimdi motivasyon mektubunda hani mentörle Skype görüşmesi yaparken de bana kendisi söyledi. Hani çok çok başvuru geliyor buradaki kuruluşlara. Başvuruları çoğu motivasyon mektubu da hani ya genel olarak yazılmış, hani birden çok projeye kopyala yapıştırla gönderilecek gibi yazılmış. Çok resmi yazılmış. Hani sizden istedikleri sizin ne kadar istekli olduğunuzu görmek istiyorlar orada. Ben de hani içimden geleni yazdım sadece. Nerede okuduğumu yazdım. Hani projeye neden başvurduğumu yazdım. Sadece bu proje için yazmıştım. O yüzden hani motivasyon mektubu yazacaklara tavsiyem hani kendinizi yazmanız. Hani çünkü herhangi bir yalan katarsanız sonra buraya kabul alır gelirseniz burada her şey ortaya çıkacak çünkü. Projeye özel bir yazının yazıldığı, sade, kısa, öz, net tabii ki de yani dediğin gibi çok projeye başvuran oluyor. İnsanların da okuyabileceği, gördüğünde gözünün korkmayacağı bir mektup lazım diyorsun. Peki görüntülü görüşme de yaptın sanırım. Orada hiç bir soru sordular mı? O konu hakkında da bilgi verir misin? Aşırı heyecanlıydım. Bayağı bir kağıtlar falan hazırlamıştım. Böyle bilgisayarın sağına soluna yapıştırmıştım. Türkiye'de. İngilizce öğretmenliği bölümü olmasına rağmen diyorsun. Aynen ama işte orada bir heyecan vardı. Hani Evet. ne derim, ne yaparım falan. Öncelikle sizin yazdığınız motivasyon mektubunda yazdıklarınızdan yola çıkıp size soru soruyorlar. Özellikle sordukları maddi durumun nasıl? Hani bunu bir kriter olarak almıyorlar tabii ki. Ama hani burada hani bir sıkıntı olur, sen Türkiye'den geliyorsun. Hani burada bir sıkıntı olursa bunu nasıl aşacaksın? Bu konuda hani bir güvencen var mı? Ben dedim hani ben hani zengin bir insan değilim ama hani dedim ben üstesinden gelirim dedim. Herhangi bir maddi bir banka dökümü falan göstermedim kesinlikle. Benim projemin saatlerini söylediler. Hani şu kadar saat burada olman gerekiyor. Toplantılara katılman gerekiyor. Ee, Hani bu tip sorular. Onun haricinde hani bir okul olduğu için çocuklarla aramın hani günlük stresimi çocuklara yansıtmamam gerektiğini söylediler. Onun haricinde burada biraz gözüm korktu. Hani böyle aşırı derecede korktum çünkü sanki bir sorgu havası böyle. Hani biri beni sorguluyormuş gibi geldi. Hmm. Ama ondan sonrasında bir sessizlik oluştu ve kabul aldığım söylendi görüşmede. Vay. Gönüllü adayları için söylemek istediğim böyle nokta atışı tavsiyeler var mıdır? Beni en çok zorlayan kısım vizeyi beklemek oldu ama çünkü hiçbir yerden yardım alamıyorsunuz. Tavsiyem sabırlı olmaları. Gerçekten içlerinden hani geçen projeye başvurmaları, kendileri olmaları özellikle motivasyon mektubunda ve görüntülü olan mülakatlarda. Buraya geldikleri zaman da kültür karmaşası aşırı çok oluyor. Hani sizi zorluyor ilk zamanlarda ama hani rahat olsunlar. Herhangi bir kötü bir şeyle karşılaşmadım. Hani korkacak hiçbir şey yok. Hayatınıza hani o kadar renk katıyor ki özellikle böyle uzun dönem projeler. Hani bir yılım burada geçti artık burası evim oldu. Hani dönerken artık burayı özleyeceğim. Hani onun haricinde herkese bol şans. Verdiğin bilgiler için sana çok çok teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel bir şekilde hayatında istediklerine her şeyi yaşamaya devam edersin. En içten duygularımı bunu sana iletiyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa aşağı yorum kısmına yazın. Ben her soruyu okuyup cevaplıyorum. Eminim Mert de her fırsatta kendi videosuna bakacak ve sizinle takıldığınız, merak ettiğiniz yerlerde o da yardımcı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala destek olmak için, bana destek olmak için abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sizden gelen mesajlar, abonelikler beni gerçekten en çok motive eden şeyler oluyor. Böyle görüşmeler yapıp bir de gerçekten bir şeylerin işe yaradığını, dokunduğunu hissetmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Instagram'dan da yeni videoların duyurusunu yapıyorum. Farklı bilgiler oldu mu onları paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans. Şans sizden yana olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.